Herkese merhaba. 2025 yılı bitiyor. Herkes birçok şeyi hesapladığı gibi belki kaç kitap okuduğunda çoktan hesapladı. Sahi kaç kitap okudunuz? Yo, ben aslında bugün bunu size sormayacağım. Benim için kaç kitap okuduğunuzun önemi yok. 5, 10, 15, 20, evet çok kitap okumuş olmak güzel bir şey ama nicelikten çok nitelik önemli. Eğer nitelikli bir okuma yaptıysanız bu yıl gerçekten iyi bir okuma yılı geçirdiniz diyebiliriz. O yüzden bugün aslında bu videoyu ben böyle anlatıp geçeceğim bir video olarak düşünmedim. Herkesin bu yıla ait okumasını değerlendireceği bir video olsun istedim. O yüzden şimdi sizden ricam bu videoyu izlerken elinize bir kağıt bir de kalem almanız. Ve kağıt kalem aldıysanız biraz sonra sorularıma başlayacağım. Sizin için 7 tane soru hazırladım. Acaba nitelikli bir okuma mı yaptınız yoksa sadece sayılarla ölçülebilen çok sayıda kitap mı okudunuz? Şimdi hani çocuklar sorar ya işte bir kitabı okur gelir. Okudum bitti. Ne faydasını gördüm? Yani bunu şöyle diyorum, bu yetişkinler için de geçerli. Hani yemek yerken kaç lokma yedik, ne kadar faydalandık? Besinli bir şey mi yedik, vitaminli bir şey mi yedik? Bunun bize sağladığı faydayı da aynaya baktığımız zaman görmeyiz. Zaman sonra vücudumuzdaki sağlıkla anlarız. İşte tıpkı bunun gibi okuduğumuz kitaplar eğer nitelikli bir okuma yapmışsak bize bir fayda sağlayacaktır, bize geri dönüşümü olacaktır. O yüzden sayısından çok kaliteli mi, iyi kitaplar mı okuduğunuz önemli. Yoksa okuduğunuz o kitaplardan kendinize neler katabildiniz bu sene? Bunlar mı önemli? Gelin isterseniz yavaş yavaş sorularımıza başlayalım ve sorduğum sorulara evet ya da hayır şeklinde kağıdınıza notlar düşerek cevaplarınızı kaydedebilirsiniz ve en sonunda da birlikte nasıl bir okuma yılı geçirdiğinizi değerlendiririz. Ben sorularımı not aldım sizin için. Şimdi birlikte isterseniz bu sorulardan hareket ederek okumalarımızı, bu yılki okuma durumumuzu değerlendirelim. Az önce söylediğim gibi evet ya da hayır şeklinde belirtebilirsiniz cevaplarınızı. Bunu kimseye göstermek ya da birine bir şey anlatmak için yapmıyorsunuz. O yüzden en önemlisi kendinize dürüst cevaplar vermeniz ki yaptığınız okumanın gerçekten bu yıl size fayda sağlayıp sağlamadığını ölçebilirsiniz. Evet, birinci soruyla başlıyorum. 2025 yılında okuduğunuz kitaplardan en az bir tanesi size şunu düşündürdü mü? Ben bu kitaptan sonra artık eskisi gibi düşünmüyorum. Daha farklı bir bakış açısı kazandım. Şimdi birinci soru için evet ya da hayır cevabını notunuza alın. Geldik ikinci soruya. Bir kitabı bitirdiniz. Sonra onun bir sahnesi, bir cümlesi ya da bir karakteri kitabı bitirdikten sonra günlerce aklınızdan çıkmadığı oldu mu? Yani sizi etkiledi mi? Evet ya da hayır. Üçüncü sorumuz. Okurken sadece bitirmeye mi odaklandınız yoksa durup düşündüğünüzde altını çizdiğiniz, geri dönüp tekrar okuduğunuz sizin için önemli olan cümleler oldu mu? Evet ya da hayır. Dördüncü soru. Bu yıl okuduğunuz bir kitap sizi gerçekten duygusal olarak etkiledi mi? Yani rahatsız etmiş olabilir, okuduğunuz şey sizi düşündürmüş, üzmüş ya da çok mutlu etmiş olabilir. Yani okurken okuduğunuz kitabı hissedebildiniz mi? Bunun da cevabını kaydediyorsunuz. Beşinci soru. Okuduğunuz kitapta bir fikir, bir bakış açısı, herhangi bir izlenimi günlük hayatınızda küçücük de olsa size etki etti mi? Günlük hayatınızda etkisi olan sizin bu kitaptan öğrendiğim şu şey benim hayatıma şu katkıyı sağladı ya da bak burada işte okuduğum bu kitaptaki bu fikri kullanabildim dediğiniz bir şey oldu mu? Altıncı sorumuz. Hep aynı türden mi okudunuz? Yani bir yıl boyunca ne bileyim hep macera kitabı mı okudunuz? Hep roman mı okudunuz? Hep tarihi kitaplar mı okudunuz? Hep akademik çalışmalar mı okudunuz? Yani farklı türlere okumalarınızda yer verdiniz mi? Evet ya da hayır. Yedinci sorumuz. Bir kitabı
Gerçekten merak ettiğiniz için mi okudunuz? Yoksa herkes okuyor diye mi? Yani kısacası daha önceki videolarımda da belirttiğim gibi popüler bir roman mı okudunuz ya da popüler bir kitap mı okudunuz? Yoksa gerçekten okumayı merak ettiğiniz, o kitabı almak isteyip içinde ne yazdığını merak ettiğiniz için mi okudunuz? Ben kısaca bu 7 soruyu sizler için değerlendirdim. Şimdi hemen herkes kendisini bir değerlendirsin. Kaç tane evet, kaç tane hayır cevabı verdiniz? Bunları da saydıysanız isterseniz birlikte hemen değerlendirmesini de yapalım. Evet, çoğunlukta evet demişseniz eğer 2025 yılında tebrik ediyorum. Nitelikli bir okuma yaptınız diyebiliriz. Çünkü size okuduğunuz kitaplar etki etmiş, herhangi bir konuda katkı sağlamış, bakış açınıza dokunmuş, görüşünüzü etkilemiş, size bir şey öğretmiş, aklınızda kalacak herhangi bir şey, hayatınıza katacağınız herhangi bir şey vermiş. İşte bu tam başında belirttiğim gibi hani yediğimiz besinin bize fayda sağlaması gibi bir şey. Yoksa okuyup geçip kenara kaldırdığınız kitapların sayısı fazlaysa çok size faydalı bir okuma yılı geçirdiğinizi söyleyemeyeceğim. Cevaplarınız yarı yarıya yakınsa yani başa baş gidiyor diyorsanız çok derinlikli bir okuma yılı geçirdiğinizi söyleyemeyeceğim. Ama bu demek değildir ki verimsiz ya da faydasız bir okuma yaptınız. Bu dengede kalmış, sizi etkileyebilecek, olumlu şeyler de taşıyan bir okuma ama daha iyi düzeyde de okuma yapabilirdiniz. 2026'yı planlarken ki bununla da ilgili belki bir videomuz olur ileriki günlerde. Daha verimli bir okuma için kendinize zemin nasıl hazırlarsınız bunu düşünebilirsiniz. Eğer çoğunlukta hayırsa cevabınız, evet bu çok kötü okur olduğunuz anlamına gelmez, üzülmeyin. Yani hayırlarınız fazlaysa kötü bir okursunuz demeyeceğim ama eğer hayır cevaplarınız fazlaysa biraz daha düşünerek seçtiğiniz kitapları, yaptığınız okumaları biraz daha değerlendirerek, biraz daha düşünerek yapmanız gerekiyor diyebiliriz. Yani okuma eylemini hayatınızın merkezinde besleyici bir yere oturtmamış olabilirsiniz henüz. Bundan sonraki okumalarınızda yani 2026 yılından itibaren artık hayatınızın merkezine alabileceğiniz daha farklı bir okuma yöntemi, daha farklı bir okuma yolu çizebilirsiniz kendinize diyebiliriz. Şimdi şunu açıklıkla ifade etmek isterim ki asıl mesele okuduklarımızın bize ne kattığı. Bu okumayla ilgili yapmış olduğum videolarda, çekmiş olduğum videolarda hep söylüyorum zaten. Yani bizim için okumanın anlamı bize kattıklarıyla ölçülür. O yüzden 2025 yılını değerlendirirken de aynı noktaya yine geldik. Okuduğunuz kitap size yeni bir soru bıraktı mı? Kafanızda yeni bir oluşum yarattı mı? Sadece iyi zaman mı geçirdiniz kitap okurken, faydalandınız mı? İşte bunlar her zaman aklınızda olsun, her zaman kriterleriniz arasında olsun. O yüzden 2025 yılını kapatırken küçük ama anlamlı bir şey istiyorum sizden. Yorumlara şunu yazabilirsiniz. Şimdi hani değerlendirdiniz kendinizi, mutlaka bu değerlendirmenin içinde sizi en çok etkileyen kitabı belki de hepiniz tespit etmiş oldunuz. Sizi en çok etkileyen kitap hangisiydi? Hangi kitapta hangi söz aklınızda takıldı? Hani sorularda sormuştum ya, altını çizdiğim bir söz vardı, oldu ya da bir karakter, bir kişi beni çok etkiledi. Sizden ricam herkes en çok etkilendiği kitabı, o kitapta geçen en hoşuna giden sözü yorumlara bıraksın. Uzun uzun anlatmanıza gerek yok. Bir cümle, belki bir kitap adı. Bu da bu senenin sonunda kapanışı yaparken bizim için bir etkinlik olmuş olsun. Ben 2026'da size bol kitaplı günler dilemiyorum o zaman. Nitelikli okuma yapacağınız, derinlikli okuma yapacağınız güzel günler diliyorum. Mutlu yıllar hepinize.